Evet, bugün uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Biliyorsunuz sınav haftasıydı ve sınav haftası da bittiği için de tekrardan da car parking'e döndüm diyebilirim. Kafam Allah bullak oldu, yani dejavu oldum. O yüzden de oyuna girip bir sizlere video yetiştireyim istedim. Siz de hafiften bir stres atmış olursunuz. Ve dönmüşken de herkesin sevdiği seriyle dönmek istedim. Sağ olun, Discord'da ve yorumlara çok güzel, kimsenin bilmediği özellikler yazmışsınız. Söyleyeyim, benim en çok şaşırdığım özellikler bu bölümde olacak diyebilirim. Çünkü bayağı bir şey var. Hem car parking 2 ile alakalı, car parking 1 ile de alakalı, bilginiz olsun. İki oyunla da birleştirmiş oldum. Bu seriyi çok seviyorsunuz biliyorum. Kişilerimle ben uğraştığım için de bu kimsenin bilmediği özelliklerini toplamak, not etmek birazcık zor olduğu için de siz de bu seriyi sevdiğinizi belli ederek de like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Bunları da yazın. Benim ve takipçilerimin kaçırdığı özellikler varsa da, iyi bilen, iyi gören arkadaşlarımız varsa da özellikleri yorumlara yazabilir. Şimdi hiç vakit kaybetmeden gelin videomuza geçelim efendim. Car Parking 2'de biliyorsun Sasuke Games yeni postlar paylaşmıştı. Bu postlardan bayağı bir kimsenin bilmediği özellikler çıkmış. Birkaç bilinmeyen özellikler kolay olsa da bir önceki videoda da söylemiş olsam da burada da toplu bir şekilde tanıtmış olacağım sizlere. Oyuncunun kaçırdığı detaylar olduğunu söyleyebilirim Car Parking 2 ile alakalı. Özelliğimize bakacak olursak bayağı bir demişsiniz. Ya en kolaylardan başlayıp en böyle kimsenin bilmediği özelliklere gitmek istiyorum. Bana bayağı bir demişsiniz. Abi şunu artık kimsenin bilmediği özelliklere koy artık. Yani başımızın etini yedim falan gibisinden. Yani çok şikayet aldım bunun üzerinden. Ya ben de hiç görmemişim bunu. Biliyorsunuz Car Parking 2'de ve arka jant değiştirme özelliği geldi. Bunu önceki videolarda da söylemiştim ama bunu kimsenin bilmediği özelliklerine de ben sıkıştırayım istedim. Oyuna böyle bir ön ve arka jant değiştirme özellikleri geldi. Artık ikinci oyunda da ön ve arka jant olarak değişik olarak arabaları kullanabileceğiz. Oh, sonunda şu yükü attım üzerimden ya. Umarım bu ön ve arka jant detaylarını fark etmişsinizdir. Evet, şimdi bu klan özelliklerine gelecek olursak biliyorsunuz oyunda klan tablosu vardı pazarın önünde. Bildiğin tabela koymuşlardı ve bu tabelayı değiştirip bu tabelanın altına dorse eklemişler. Küçük dorse getirmişler. Bu böyle değildi. Gözü çok iyi oyuncular bunu beni anlamıştır zaten. Normal bir tabela içindeydi bu. Ama bu klan tablosunda böyle daha güzel ve daha göze batmaması için de böyle bir küçük dorse getirmişler ve tabloyu da dorsenin üstüne koymuşlar. Ve açıkça söyleyeyim, çok güzel bir detay. Keşke tırlar olarak da bunu böyle alıp da bir yere götürebilsek ama birazcık manyakça olurdu ama yine de bu detayı yapmaları gayet klan tablosu için güzel bir detay olmuş diyebiliriz. İki üzerinden tekrardan devam edecek olursak bu fotoğrafta bayağı bir inceleyeceğiz. Bu fotoğrafta dediğimiz gibi çok bilinmeyen özellikler var. Arabanın lastik yazılarına bakacak olursanız ön ve arkaya farklı yazılar yazabiliyoruz. Burada da Honda'nın önüne yazı yazmışlar, arkaya yazmamışlar. Bundan da bize şöyle bir fikir sunuyor. Öne istediğiniz şeyi yapın, tasarımı yapın, arkaya da istediğiniz tasarımı yapın gibisinden bize tasarım seçeneği sunuyor. Ya o Sasuke Games'in böyle yaratıcı şeylerini düşünmesi güzel diyebiliriz. Yani oyuncular artık daha da çok yaratıcılığını konuşturabilecek bu tasarım hakkında. Bu küçük detayı da düşünmeleri çok güzel olur. Bu iki lastiğe de farklı yazıların yazıldığını fark etmişsinizdir. Evet, bu da çok küçük bir detay. Lastik yazılarından devam edecek üzere olursak ön lastiğe bakacak olursanız ön lastikte bizim çok aşina olduğumuz bir tane lastik firması var. Ama bu lastik firması böyle çakma olarak yazılmış. Pirelli yazmışlar ama bunun normal ismi Pirelli olacaktı. Buradan da Pirelli lastik şeyine de gönderme var. Umarım bu Pirelli lastik yazısını fark etmişsinizdir. Evet, lastik yazılarından tekrardan devam edecek üzere olursak Pirelli'nin hemen altına bakacak olursanız P300 bir tane yazılı bir şey var. Bu P300'de Pirelli'nin genel lastik modeli. P300 aslında gerçek hayattaki olan Pirelli'nin P3000 markalı lastiğidir. Eğer Google'da böyle aratacaksanız direkt P300 diye bir şey çıkmıyor zaten. P3000 çıkıyor buna en yakın. Burada da Pirelli'nin lastik modelini yazdığını fark edeceksiniz. Bunu önceki güncelleme videosunda söylemiştim ama bunu fark etmeyen oyuncularımız çok varmış. Bunu da tekrardan araya sıkıştırmak istedim. Şu görsele bakacak olursanız burada drag map'i getirmişler. Gayet çok güzel. Yani drag map'inde yarışlar olacak, güzel etkinlikler olacak ama buradaki bizim asıl amacımız drag pisti değil. Drag pistinin hemen bariyerin üstündeki trafik ışığı mı artık normal başlangıç ışığı mı? Orayı siz belirlersiniz. Orası normal drag başlangıçlarındaki ışıklardan farklı. Car Parking 2'deki drag ışıkları büyük ihtimal farklı olacak. Yani buradan da bu görsellerden de anladığımız üzere büyük ihtimal farklı drag ışıkları, yarış ışıkları ekleyeceklerdir oyuna. Umarım bu farklı drag ışıklarını fark etmişsinizdir. Evet, bu açıkça söyleyeyim gözü çok keskin olan oyuncular bunu fark etmiştir ve anlamını daha iyi de anlamıştır zaten. Bu çoğu kişinin gözünden kaçan bir detay olmuş ama sağ olun, araştıran takipçilerimiz çok olduğu için de bunu hemen bana Discord'dan söylemişler. Arkadaki tabelalara bakacak olursak arkada görünen Shell Helix yazan yazı aslında Shell Helix Ultra Oil yazısıdır. Bu da gerçek hayatta olan bir motor yağıdır arkadaşlar. Eğer görsellere falan da bakacak olursanız zaten yani Shell'in bildiğin yani çakmasını bu tabelaya yazmışlar diyebiliriz. Gerçek hayatta iyi bir motor yağı bu arada. Tüm yarış arabalarında falan önerilen bir motor yağıymış bu. Herkes için gayet iyi bir
detay oldu. Ya aslında Allstars Games'in şöyle bir şey var. Yani gerçek hayatta olan markaları böyle kendi çapında takma firma yapıyorlar. Bunu da oyuncuların gözüne o kadar fazla sokmamaya çalışıyorlar. Oyuncular onu gördüğümde de normal gerçek markaymış gibi direkt anlayabiliyor yani. Allstars Games'in de öyle bir özelliği var. Umarım bu Shell motor yağı tabela detayını fark etmişsinizdir. Güzel bir detay açıkçası. Bu hatta normal yani oyun karakterlerine de gelebilir diyorlar. Bakalım bu ne kadar doğru. Biliyorsunuz Car Parking 2'deki görüntülerde her haritada böyle NPC oyuncular var. Birisi bariyerlerin içinde, birisi de arkada garip bir şeyler yapıyor. Lastikleri falan düzenliyor, tamir ediyor falan. Bu da oyuncuların gözünde şöyle bir fikir uyduruyor. Yani o oyuna karakterler değişecek mi? Kullandığımız karakterler yani birinci oyundaki karakterlerden farklı mı olacak, yoksa bunlar NPC karakterleri mi? Yani bunlar sadece NPC karakteri mi olacak? Bunlar tartışılıyor. NPC karakterleri olursa çok iyi olur ama normal karakterlerin de değişmesi lazım bir oyunda. Aynı yaparlarsa ikinci oyunun bir güzel yani farklılık anlamı olmaz. Yani o yüzden de bu şeyi düşünmeleri şart. Bu Car Parking 2'deki yeni güncelleme fotoğraflarını yayan Allstars Games'in Instagram hesabı. Instagram hesabında çok kimse fark etmemiş bunu. Instagram hesabındaki postu bulabilirsiniz. Postun altına gelecek olursanız da Allstars Games şöyle bir anket yapmış. Bu oyunu kapalı beta'ya sunalım mı? Yani sizler de test edebilir misiniz gibisinden bir soru sormuş. No gibisinden yani herkes kapalı beta'ya falan katılmak istiyormuş herhalde. Yani herkes zaten evet'e basmış. Hayır diyenlere zaten az kişi var. Allstars Games'in de buradan da yani oyunun yakında çıkacağını söyleyebiliriz zaten. Yani Allstars Games böyle bir anket uydurduysa beta'ya katılmak ister misiniz diye bir anket soran kişiden oyunun çıkacağını da yani tahmin de edebilirsin. Allstars Games'in de böyle bir anket açtığında sizlere söylemek istedim. Eğer Instagram'ın altına bakarsanız da Allstars Games'in kapalı beta'ya katılıp katılmadığımızı bize sorduğuna dair bir anket açtığını göreceksiniz. Bu özellik beni açıkça söyleyeyim çok şaşırttı. Kaç kişi fark etmiştir. Bunun takipçilerim söyledi sağ olsun. Ben hiç görmedim bunu. Yeni gelen Corvette'le alakalıymış bu. Abi bu Corvette'in içine bas yapılabiliyor. Ben bunu ilk başta şimdi şöyle diyor olabilirsiniz. Fotomontaj bu, edit bu falan inanma gibisinden diyecek olursanız ya bana hiç şey gibi gelmedi. Ya edit gibi, montaj gibi gelmedi. Bunu dediğim gibi incelemeye çalışacağım. Oyunda bu arabanın içine bas yapabiliyorsunuz ve açıkça söyleyeyim de çok güzel duruyor. Ya bunu yapın derim. Ya bu modifiye sistemi gayet çok iyi diyebilirim. Yani oyuncuların gözüne girer bu modifiye stili. Umarım bu Corvette'deki bu detayı fark etmişsinizdir. Yani ben açıkça söyleyeyim gördüğümde çok şaşırmıştım. İlk defa böyle bir özellik var. Ya Mercedes'te de böyle cam yapıyorduk da arka kısmına. Ama bunun bildiğin içine bas yapılabiliyor. Onun içinden gözüküyor bildiğin. Ya bu açıkça söyleyeyim çok güzel bir detay olduğunu söyleyebilirim sizlere. Beğenmişsinizdir. Yani sizlere böyle bir kimsenin bilmediği özellikler çekeyim istedim. Biliyorsunuz yani video atamamın telafisinde böyle de sizlere vermiş olayım. Dediğim gibi bizim de göremediğimiz özellikler varsa da bu yeni güncellemede yani mutlaka yorumlara ve Discord'umuzda paylaşabilirsiniz bizlere. Videoyu ve özellikleri beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda hepiniz hoşçakalın efendim.